Belki de farkında olmadan kendimizi nasıl değersizleştirdiğimizi ve bu alışkanlıklardan nasıl kurtulabileceğimizi konuşacağız. Tam da Marcus Aurelius'un Stoacılığı ışığında. Ama önce size bir soru sormak istiyorum. Hayatınızdaki 13 işaretten herhangi birini yaşıyor olabilir misiniz? Bu işaretler belki de sizi gerçek potansiyelinizden alıkoyuyor olabilir. Bu yolculukta bize katılmak ve öğrendiklerinizi hayatınıza nasıl entegre edebileceğinizi keşfetmek isterseniz, lütfen abone olmayı unutmayın. Şimdi Marcus Aurelius'un bilgeliğine ve modern hayatta Stoacılığın nasıl bir rehber olabileceğine daha yakından bakalım. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Kendi kendinizi eleştirmenin zararları, Marcus Aurelius, Roma İmparatoru ve Stoacı felsefenin önde gelen isimlerinden biri olarak zorluklarla dolu bir dönemde hüküm sürmüş ve yaşamın karmaşıklıkları içinde iç huzuru nasıl bulabileceğimizin rehberi olmuştur. Onun Kendine Dönüş adlı eseri, zor zamanlarda bile karakterimizi nasıl koruyabileceğimizi ve kişisel gelişimimizi nasıl sürdürebileceğimizi öğretir. Bu öğretiler günümüzde de geçerliliğini koruyor ve modern hayatın getirdiği stres ve baskılarla nasıl başa çıkabileceğimizi gösteriyor. Stoacılık, kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanmamızı ve dış koşulların bizi etkilemesine izin vermememizi öğütler. Marcus Aurelius'un yazıları, özellikle kendi kendimize yönelttiğimiz eleştirilerin nasıl hem bizi yıpratabileceğini hem de nasıl bu durumdan kurtulabileceğimizi anlamamızda kritik bir rol oynar. Kendini sürekli eleştirmek, özgüven eksikliği, motivasyon kaybı ve depresyona yol açabilir. Bu da potansiyelimizi tam olarak kullanmamızı engeller ve mutlu bir yaşam sürmeyi zorlaştırır. Marcus Aurelius ve Stoacılık, iç diyalogumuzun hayatımızın kalitesini nasıl şekillendirdiğini vurgular ve sürekli eleştiriyi olumlu bir iç diyalogla değiştirmeyi öğütler. Kendinizi eleştirdiğinizde bu düşünceleri yargılamadan gözlemleyin ve geçici olduklarını kabul edin. Kontrol edebileceğiniz şeylere odaklanın ve kendinizi geliştirmeye yönelik eylemlere enerjinizi yönlendirin. Her günün sonunda küçük başarıları hatırlayıp takdir etmek, olumlu iç diyalogu teşvik eder. Kendinize karşı nazik olun, hataların insan olmanın bir parçası olduğunu kabul edin ve onlardan ders çıkarıp ileriye adım atın. Anı yaşamak, mevcut anın dışındaki şeyler üzerinde endişelenmemeyi öğretir. Bu, kendinizi eleştirdiğinizde şu anın güzelliklerine ve fırsatlarına odaklanarak bu düşüncelerden uzaklaşmanızı sağlar. Marcus Aurelius'un öğretileri iç huzuru bulmamıza ve kendimizi daha değerli hissetmemize yardımcı olurken sürekli eleştirme alışkanlığımızla başa çıkmamız için bir yol sunar. Düşüncelerimizi gözlemlemek, yönlendirmek ve öz şefkat pratiği yapmak bu yolculukta bize rehberlik edebilir. Bu pratikler günümüz dünyasında da bize huzur ve dayanıklılık kazandırabilir. Marcus Aurelius'un zamanından bu yana değişmeyen insan doğasının temel prensiplerini hatırlatır. Zorluklar karşısında dış koşullara değil, iç güce odaklanmak. Marcus Aurelius ve Stoacılığın ikinci önemli dersi, zorluklar karşısında dış koşullara değil, kendi içimizdeki güce odaklanmamız gerektiğidir. Hayat, beklenmedik zorluklar ve engellerle doludur. Ancak Stoacı felsefe bize bu engellerin üstesinden gelmenin anahtarının kendi zihinsel tutumumuzda yattığını öğretir. Marcus Aurelius, zorlukların ve engellerin aslında karakterimizi geliştirmemiz ve ruhsal olarak büyümemiz için fırsatlar sunduğunu vurgular. Bu perspektiften bakıldığında herhangi bir zorluk, kişisel gelişim yolculuğumuzda önemli bir adım haline gelir. Bu öğreti, özellikle günümüz dünyasında sürekli değişim ve belirsizliklerle dolu bir ortamda yaşarken büyük bir önem taşır. Hayatımızda karşılaştığımız zorluklara karşı koymanın yolu, dışarıdan çözümler aramak yerine içsel gücümüzü ve direncimizi geliştirmekten geçer.
Marcus Aurelius, kendi kendimize yeterli olmanın ve içsel huzuru bulmanın, dış koşullardan bağımsız olarak mutluluğa ulaşmanın anahtarı olduğunu savunur. Bu yaklaşımı hayatımıza entegre etmek pratik adımlar gerektirir. Öncelikle karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelmek için kendi içsel kaynaklarımıza güvenmeyi öğrenmeliyiz. Bu, zor zamanlarda sakin kalmayı, mantıklı düşünmeyi ve durumun kontrolümüz dışındaki yönlerine karşı kayıtsız kalmayı içerir. İkincisi, her zorlukla yüzleşirken bu deneyimden ne öğrenebileceğimizi ve nasıl daha güçlü bir birey haline gelebileceğimizi düşünmeliyiz. Bu, zorlukları kişisel gelişimimizin bir parçası olarak görmemizi sağlar. Son olarak Marcus Aurelius ve Stoacılık bize hayatın zor anlarında bile minnettarlık duygusunu korumanın önemini öğretir. Her gün hayatımızdaki iyi şeyler için minnettar olmayı pratik ederek zorlukların bizi alt etmesine izin vermeyiz. Bu tutum, zor zamanlarda bile pozitif bir perspektifi sürdürmemize yardımcı olur ve hayatın zorluklarını aşmada bize rehberlik eder. Bu şekilde Marcus Aurelius'un Stoacılığı, zorluklar karşısında direncimizi nasıl artırabileceğimizi ve içsel huzura ulaşmanın yollarını gösterir. Zihinsel tutumumuzu kontrol altında tutarak ve içsel kaynaklarımızı güçlendirerek hayatın kaçınılmaz zorluklarını aşabilir ve kişisel gelişim yolculuğumuzda ilerleyebiliriz. Yaşamın değişmez gerçeği olan değişimi kabullenmek. Üçüncü önemli ders, Marcus Aurelius ve Stoacılığın bize öğrettiği yaşamın değişmez bir gerçeği olan değişimi kabullenmek ve ona uyum sağlamaktır. Marcus Aurelius, yaşamın sürekli bir akış içinde olduğunu ve her şeyin geçici olduğunu hatırlatır. Bu bilgelik hem iyi hem de kötü zamanların geçici olduğunu anlamamıza yardımcı olur ve bize her duruma uyum sağlama gücü verir. Bu felsefe, özellikle değişim karşısında direnç gösterme eğiliminde olduğumuzda önemlidir. Değişimi kabullenmek, ona direnmekten ziyade onunla uyum içinde yaşamayı öğrenmek demektir. Marcus Aurelius, hayatın akışına karşı çıkmak yerine onunla birlikte akmanın huzur ve mutluluğun anahtarı olduğunu savunur. Bu, değişimin kaçınılmaz olduğunu ve hayatın doğal bir parçası olduğunu kabul etmeyi gerektirir. Hayatımızdaki değişimleri kabullenmek ve onlara uyum sağlamak için öncelikle mevcut anın değerini anlamalıyız. Marcus Aurelius, geçmişin artık değiştirilemeyeceğini ve geleceğin henüz gelmediğini hatırlatarak gücümüzün şu anki zamanda yattığını vurgular. Bu, şimdiki ana odaklanarak ve her anın değerini maksimize ederek yaşamımızı daha anlamlı kılar. Ayrıca değişimi kabullenmek ve ona uyum sağlamak kişisel esnekliğimizi artırır. Bu, hayatta karşılaştığımız zorluklara daha yaratıcı ve esnek çözümler bulmamızı sağlar. Marcus Aurelius, zorlukların ve değişimlerin kişisel büyümemize katkıda bulunduğunu ve bizi daha güçlü kıldığını öğretir. Son olarak, değişimi kabullenmek ve ona uyum sağlamak bize daha büyük bir iç huzur ve sükunet sunar. Değişimle mücadele etmek yerine onu bir öğrenme ve büyüme fırsatı olarak görmek, yaşamın getirdiği tüm zorlukları ve güzellikleri daha tam anlamıyla deneyimlememize olanak tanır. Marcus Aurelius'un Stoacılığı, değişimi kabullenmenin ve ona uyum sağlamanın yaşamın kaçınılmaz zorlukları karşısında direncimizi nasıl artırabileceğini ve içsel huzura nasıl ulaşabileceğimizi gösterir. Değişimle uyumlu bir şekilde yaşamayı öğrenmek, hayatımızı daha zengin ve anlamlı kılar ve bize sürekli bir akış içinde daima ileriye doğru hareket etme gücü verir. Kişisel sorumluluk ve kendi eylemlerimiz üzerinde kontrol. Dördüncü temel ders, Marcus Aurelius ve Stoacılıktan alınabilecek kişisel sorumluluğumuzun farkında olmak ve bu sorumluluğu tam anlamıyla üstlenmektir. Stoacı felsefe, bireyin kendi düşünceleri, duyguları ve eylemleri üzerinde tam bir kontrol sahibi olabileceğini ve bu unsurların kendi iç huzurumuz ve mutluluğumuz üzerinde belirleyici olduğunu öğretir.
Marcus Aurelius, kişisel sorumluluğun, dış koşullar ne olursa olsun kendi karakterimizi ve davranışlarımızı şekillendirme yeteneğimizle doğrudan bağlantılı olduğunu vurgular. Bu felsefi yaklaşım öz disiplin, öz refleksiyon ve öz bilinç gerektirir. Kişisel sorumluluk almak, her birimizin kendi hayatının ustası olabileceğimizi kabul etmeyi ve dış etkenlerin bizim mutluluğumuz üzerindeki etkisini minimize etmeyi ifade eder. Marcus Aurelius, kendimizi tanıma ve kendi iç dünyamızı anlama yolunda sürekli bir çaba içinde olmamız gerektiğini belirtir. Bu, kendi davranışlarımızı ve tepkilerimizi objektif bir şekilde değerlendirme yeteneğini geliştirmek anlamına gelir. Kişisel sorumluluğu tam anlamıyla üstlenmek için öncelikle kendi eylemlerimizin ve düşüncelerimizin farkında olmalıyız. Bu, kendimize karşı dürüst olmayı ve kendi kusurlarımızı ve zayıflıklarımızı kabul etmeyi gerektirir. Marcus Aurelius, kişisel hatalardan ve yanlışlardan öğrenmenin ve onları iyileştirmenin önemini vurgular. Bu, kişisel gelişim yolculuğumuzda ilerlememizi sağlayan bir süreçtir. Ayrıca kişisel sorumluluk almak, etrafımızdaki insanlara ve genel olarak dünyaya karşı olan tutumumuzu da şekillendirir. Marcus Aurelius, başkalarına karşı nazik ve anlayışlı olmanın kendi iç huzurumuzu bulmamıza yardımcı olduğunu öğretir. Başkalarına yardım etmek ve onlara olumlu katkılarda bulunmak, kendi kendimize karşı sorumluluğumuzun bir uzantısıdır. Son olarak Marcus Aurelius ve Stoacılık, hayatımızın her alanında kişisel sorumluluk almanın bizi daha güçlü, daha dirençli ve daha tatmin olmuş bireyler haline getirdiğini gösterir. Kendi düşüncelerimiz, duygularımız ve eylemlerimiz üzerinde bilinçli kontrol sahibi olmak, yaşamın zorlukları karşısında sağlam durmamızı ve kendi kaderimizi şekillendirmemizi sağlar. Bu şekilde Marcus Aurelius'un öğretileri, kişisel sorumluluğun hayatımızda nasıl bir temel taş olabileceğini ve bizi nasıl daha iyi insanlar yapabileceğini aydınlatır. Başkalarına karşı empati ve anlayış göstermek. Marcus Aurelius ve Stoacılıktan alabileceğimiz başkalarına karşı empati ve anlayış göstermenin önemidir. Stoacı felsefe tüm insanların birbirine bağlı olduğu ve her birimizin genel insanlık ailesinin bir parçası olduğu fikrini benimser. Marcus Aurelius, başkalarının davranışlarına karşı sabır göstermenin, onları anlamaya çalışmanın ve karşılıklı saygı içinde birbirimize yardımcı olmanın önemini vurgular. Bu ders, kişisel ilişkilerimizde ve toplumsal etkileşimlerimizde kritik bir rol oynar. Başkalarına empatiyle yaklaşmak, onların bakış açılarını anlamaya çalışmak ve onların da kendi mücadeleleri ve zorlukları olduğunu kabul etmek, daha uyumlu ve anlamlı ilişkiler kurmamıza yardımcı olur. Marcus Aurelius, insanların neden belirli şekillerde davrandıklarını veya tepki verdiklerini anlamaya çalışmanın, onlara karşı daha hoşgörülü ve anlayışlı olmamızı sağlayacağını öğretir. Başkalarına empati göstermek, aynı zamanda onların duygusal ve zihinsel durumlarına karşı duyarlı olmayı ve onlara destek olmanın en iyi yolunu bulmayı da içerir. Bu, özellikle zor zamanlarda toplumsal bağlarımızı güçlendirir ve daha dayanışmacı bir toplum oluşturmamıza katkıda bulunur. Marcus Aurelius, İnsanların iyilik ve kötülük eylemlerinin genellikle kendi içsel mücadelelerinden kaynaklandığını belirterek, onlara karşı sabır göstermenin ve yardım etmenin bu mücadelelerin üstesinden gelmelerine yardımcı olabileceğini vurgular. Empati ve anlayış aynı zamanda kendimizi ve başkalarını daha derin bir şekilde anlamamızı sağlar. Marcus Aurelius, başkalarına olan empatimizin kendimizi daha iyi anlamamıza ve kendi içsel dünyamızı keşfetmemize olanak tanıdığını söyler. Bu, kişisel gelişimimiz için önemli bir adımdır ve bize hayatta daha anlamlı ve tatmin edici bir yol çizme fırsatı verir. Sonuç olarak Marcus Aurelius ve Stoacılık, başkalarına karşı gösterdiğimiz empati ve anlayışın sadece onlara değil, aynı zamanda kendimize de fayda sağladığını öğretir. Bu yaklaşım,
kişisel ve toplumsal düzeyde daha güçlü ilişkiler kurmamıza, çatışmaları daha etkili bir şekilde çözmemize ve genel olarak daha huzurlu ve uyumlu bir yaşam sürdürmemize olanak tanır. Bu şekilde Marcus Aurelius'un Stoacılık üzerine öğretileri, empati ve anlayışın insan deneyiminin temel bir parçası olduğunu ve bizi daha iyi insanlar yapabileceğini aydınlatır. Yaşamın kaçınılmaz acıları ve zorlukları karşısında dirençli olmak. Stoacı felsefe ve Marcus Aurelius'un öğretileri 6. olarak bizi yaşamın kaçınılmaz acıları ve zorlukları karşısında dirençli kalmaya teşvik eder. Bu, her birimizin karşılaştığı zorlukları kabul etmeyi, onlardan kaçınmaya çalışmak yerine onlarla yüzleşmeyi ve bu süreçte karakterimizi güçlendirmeyi içerir. Marcus Aurelius, acıların ve zorlukların hayatın bir parçası olduğunu ve bunlara nasıl tepki verdiğimizin bizi kim olduğumuzu tanımladığını vurgular. Acı ve zorluklar karşısında dirençli olmak, bu deneyimlerden kaçınmak yerine onları kişisel büyüme fırsatları olarak görmeyi gerektirir. Marcus Aurelius, zor zamanların bizi daha güçlü, daha bilge ve daha anlayışlı hale getirebileceğini öğretir. Bu, zorlukları aşmanın sadece dış dünyadaki engelleri aşmakla kalmayıp, aynı zamanda içsel engelleri de yıkmamızı sağladığını gösterir. Bu ders bizi hayatımızda karşılaştığımız zorlukları ve acıları kaçınılmaz gerçekler olarak kabul etmeye ve onlara karşı sağlam bir duruş sergilemeye davet eder. Stoacılık, bu duruşun dış koşullar ne olursa olsun iç huzurumuzu korumamıza yardımcı olacağını öğretir. Marcus Aurelius, içsel gücümüzün ve direncimizin her türlü zorluğu aşmamızı sağlayacak en değerli kaynaklar olduğunu belirtir. Acı ve zorluklarla başa çıkmak için pratik adımlar atabiliriz. Öncelikle zorlukların geçici olduğunu ve her zorlukla birlikte bir öğrenme ve gelişme fırsatı geldiğini kabul edebiliriz. Bu, bize zor zamanlarda umut ve direnç sağlar. İkincisi, zorluklar karşısında proaktif olabilir ve çözüm odaklı bir yaklaşım benimseyebiliriz. Bu, zorlukların üstesinden gelmemize yardımcı olacak stratejiler geliştirmemizi sağlar. Ayrıca zorluklarla başa çıkarken destek sistemlerimizden ve topluluğumuzdan yardım alabiliriz. Marcus Aurelius, insanların birbirlerine destek olması gerektiğini ve birlikte daha güçlü olduğumuzu vurgular. Son olarak, zor zamanlarda sabırlı olmak ve her durumdan ders çıkarmak bizi daha dirençli ve esnek hale getirir. Böylece Marcus Aurelius ve Stoacılık, hayatın kaçınılmaz zorlukları ve acıları karşısında nasıl dirençli kalabileceğimizi ve bu süreçte nasıl büyüyebileceğimizi gösterir. Bu öğretiler zor zamanlarda bize rehberlik eder ve yaşamın zorluklarına karşı daha sağlam bir duruş geliştirmemize yardımcı olur. Bu, hayatımızın her alanında, karşılaştığımız her türlü zorluk karşısında bizi daha dirençli ve güçlü kılar. 7. ders, Stoacılık ve Marcus Aurelius'tan öğrenebileceğimiz, yaşamın belirsizlikleriyle barışık olmak ve onları kabullenmenin önemidir. Hayat, öngörülemeyen olaylar ve beklenmedik dönüşlerle doludur. Bu belirsizliklerle nasıl başa çıktığımız, yaşam kalitemizi ve içsel huzurumuzu büyük ölçüde etkiler. Marcus Aurelius, geleceğin belirsizliğini ve yaşamın değişken doğasını kabullenmenin, ruhsal bir dinginlik ve sükûnet bulmanın anahtarı olduğunu vurgular. Bu ders, her birimizin kontrol edemeyeceğimiz dış koşullarla yüzleşmek zorunda kalabileceği ve bu koşullara karşı nasıl bir tutum sergilediğimizin, iç huzurumuzu koruyup koruyamayacağımızı belirleyeceği fikrini içerir. Marcus Aurelius, dış dünyanın olayları üzerinde sınırlı bir kontrolümüz olduğunu, ancak kendi tepkilerimizi ve düşüncelerimizi kontrol etme gücümüzün tamamen bizde olduğunu öğretir. Bu, belirsizlikler karşısında sakin ve odaklanmış kalabilmemiz için bize bir yol sunar. Belirsizlikle barışık olmak, geleceğe dair endişelerimizi ve korkularımızı azaltmamıza yardımcı olur. Marcus Aurelius, anı yaşamanın ve şu andaki deneyimlerimize odaklanmanın, geleceğe yönelik endişelerden kurtulmanın bir yolu olduğunu savunur. Bu,
şimdiki zamanda daha tam anlamıyla var olmamızı ve yaşamın sunduğu her anın tadını çıkarmamızı sağlar. Pratikte, belirsizlikle barışık olmak için geleceği planlarken aynı zamanda esnek olmayı ve her türlü sonucu kabullenmeye açık olmayı gerektirir. Bu, hayatın bize sunduğu farklı yolları ve fırsatları keşfetmeye daha açık hale gelmemizi sağlar. Marcus Aurelius, her durumda fırsatlar bulmanın ve zorlukları kişisel büyüme için araçlar olarak kullanmanın önemini vurgular. Ayrıca belirsizlikle barışık olmak, bize yaşamın doğal bir parçası olarak belirsizlikleri kabullenme ve onlarla uyum içinde yaşama yeteneği kazandırır. Bu yaklaşım bizi daha dirençli ve esnek yapar ve yaşamın beklenmedik olayları karşısında daha rahat ve hazırlıklı olmamıza yardımcı olur. Sonuç olarak Marcus Aurelius ve Stoacılık, yaşamın belirsizlikleriyle barışık olmanın ve onları kabullenmenin iç huzur ve sükunet bulmamızda kritik bir rol oynadığını öğretir. Bu, bizi şimdiki anın güzelliğine daha fazla odaklanmaya ve yaşamın getirdiği her türlü deneyimi daha tam anlamıyla deneyimlemeye teşvik eder. Belirsizliklerle barışık olmak, hayatın değişken doğasını kabul ederken, aynı zamanda kendi içsel gücümüzü ve direncimizi geliştirmemizi sağlar. Kendi içsel diyalogumuzu ve düşüncelerimizi yönetmek. 8. ders, Marcus Aurelius ve Stoacılıktan alabileceğimiz, kendi içsel diyalogumuzu ve düşüncelerimizi bilinçli bir şekilde yönetme gücümüzün farkında olmaktır. Bu felsefe, düşüncelerimizin duygularımızı ve dolayısıyla davranışlarımızı nasıl etkilediğini ve bunun sonucunda yaşam kalitemizi nasıl belirlediğini vurgular. Marcus Aurelius, kendi iç sesimizi ve düşünce kalıplarımızı kontrol etmenin, içsel huzuru ve mutluluğa giden yolda kritik bir adım olduğunu öğretir. Kendi düşüncelerimizi bilinçli bir şekilde yönetmek, negatif düşünce kalıplarını fark etmek ve onları daha yapıcı ve olumlu olanlarla değiştirmek anlamına gelir. Bu süreç, kendimize karşı dürüst olmayı ve kendi içsel diyalogumuzu sürekli olarak gözlemlemeyi gerektirir. Marcus Aurelius, düşüncelerimizin gerçekliğimizi şekillendirdiğine inanır ve bu yüzden onları bilinçli bir şekilde yönlendirmenin, yaşamımızı olumlu bir şekilde değiştirebileceğini savunur. Bu pratiğin bir parçası olarak kendimizi negatif düşüncelerle yakaladığımızda, bunların neden olduğu gibi kabul etmek yerine bunların gerçekliğimizi nasıl etkilediğini sorgulamamız gerekir. Marcus Aurelius, her düşüncenin ardında bir seçim olduğunu ve bu seçimin bizim elimizde olduğunu vurgular. Bu, düşüncelerimizi daha faydalı ve yapıcı yönlerde yönlendirme gücüne sahip olduğumuz anlamına gelir. Kendi düşüncelerimizi yönetmek, aynı zamanda zihinsel ve duygusal sağlığımız üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmamızı sağlar. Negatif düşünce kalıplarını tanıyıp onları dönüştürmek, stres, kaygı ve depresyon gibi zihinsel sağlık sorunlarıyla başa çıkmamızı kolaylaştırabilir. Marcus Aurelius, zihinsel dayanıklılığın ve esnekliğin, zor zamanlarda bile içsel bir sükunet ve huzur bulmamıza yardımcı olabileceğini belirtir. Son olarak, kendi düşüncelerimizi bilinçli bir şekilde yönetmek, hayatımızı daha anlamlı ve tatmin edici bir şekilde yaşamamızı sağlar. Düşüncelerimizi ve içsel diyalogumuzu olumlu bir şekilde yönlendirmek bizi kendi hayat hikayemizin aktif bir yazarı yapar ve kendi gerçekliğimizi şekillendirmede daha büyük bir rol alır. Bu şekilde Marcus Aurelius ve Stoacılık, düşüncelerimizin ve içsel diyalogumuzun gücünü kullanarak daha mutlu ve tatmin edici bir hayat yaşamanın mümkün olduğunu öğretir. Özdenetim ve disiplinin önemi. 9. ders, Marcus Aurelius ve Stoacılıktan alabileceğimiz özdenetim ve disiplinin hayatımızdaki değeridir. Bu öğretiler, duygularımızın ve isteklerimizin kölesi olmaktan kaçınmanın ve bunun yerine mantıklı düşünceyle bilinçli seçimler yapmanın önemini vurgular. Marcus Aurelius, özdenetimin sadece kişisel tatmin ve başarıya ulaşmak için değil,
aynı zamanda etik ve ahlaki bir yaşam sürdürmek için de temel bir erdem olduğunu öğretir. Özdenetim ve disiplin duygusal tepkilerimizi ve dürtülerimizi kontrol altında tutmamıza yardımcı olur. Bu özellikle zor veya provokatif durumlarla karşılaştığımızda sabırlı ve sakin kalmamızı sağlar. Marcus Aurelius, duygusal reaksiyonlarımızın ve dürtülerimizin bizi yönlendirmesine izin vermek yerine her durumu mantıklı bir şekilde değerlendirip bilinçli kararlar almanın önemini vurgular. Bu ders, pratik yaşamda zorluklar ve çatışmalar karşısında ölçülü ve dengeli bir yaklaşım sergilemek anlamına gelir. Örneğin, öfke veya hayal kırıklığı gibi güçlü duygularla karşılaştığımızda anlık tepkiler vermek yerine durumu sakin bir şekilde değerlendirip en uygun çözüm yolu üzerinde düşünebiliriz. Marcus Aurelius, özdenetimin bu tür durumlar karşısında bize rehberlik edebileceğini ve daha olumlu sonuçlar elde etmemizi sağlayabileceğini belirtir. Özdenetim aynı zamanda uzun vadeli hedeflerimize ulaşmak için gerekli olan disiplini de sağlar. İsteklerimize ve dürtülerimize anında teslim olmak yerine daha büyük hedeflerimiz ve değerlerimiz doğrultusunda hareket edebiliriz. Marcus Aurelius, özdenetimin ve disiplinin kişisel gelişimimiz ve kendimizi aşmamız için kritik öneme sahip olduğunu öğretir. Son olarak, özdenetim ve disiplin bizi daha özgür kılar. Dış koşullar ve iç dürtüler tarafından yönlendirilmek yerine kendi kararlarımızı özgürce verebilir ve kendi yaşam yolumuzu çizebiliriz. Marcus Aurelius, gerçek özgürlüğün dış etkenlerin bizi etkilemesine izin vermemekten ve kendi iç dünyamızı kontrol edebilmekten geçtiğini savunur. Böylece Marcus Aurelius ve Stoacılık, özdenetim ve disiplinin içsel huzura, kişisel gelişime ve özgürlüğe giden yolda hayati öneme sahip olduğunu öğretir. Bu erdemler, hayatımızın her alanında daha bilinçli ve ölçülü bir yaklaşım benimsememize yardımcı olur ve bizi daha mutlu, tatmin edici ve anlamlı bir yaşama yönlendirir. Minnettarlık pratiği, 10. ders, Marcus Aurelius ve Stoacılıktan alabileceğimiz minnettarlık pratiğinin gücüdür. Bu felsefe, sahip olduklarımıza odaklanarak ve hayatımızdaki iyi şeyler için minnettar olarak yaşamanın, mutluluk ve içsel huzurun anahtarlarından biri olduğunu öğretir. Marcus Aurelius, zorluklar ve sıkıntılar içinde bile hayatın sunduğu güzellikleri ve fırsatları takdir etmenin önemini vurgular. Minnettarlık pratiği, günlük yaşamımızda sıklıkla göz ardı edebileceğimiz küçük detaylar ve anlar için bile takdir duygusu geliştirmeyi içerir. Bu, basit bir güneş ışığı demeti, arkadaşların ve ailenin varlığı ya da sağlığımız gibi çoğu zaman hafife alınan şeyler için bile geçerlidir. Marcus Aurelius, zenginlik, statü veya başka dışsal başarılar yerine bu tür temel iyiliklerin farkına varmanın ve onları takdir etmenin daha derin bir tatmin ve mutluluk duygusu sağladığını öğretir. Bu dersin uygulanması, günlük bir minnettarlık alışkanlığı geliştirmeyi gerektirebilir. Örneğin, her günün sonunda o gün için minnettar olduğumuz 3 şeyi düşünmek ve bunları bir günlüğe yazmak zamanla hayata olan bakış açımızı değiştirebilir. Marcus Aurelius bu tür bir alışkanlığın zor zamanlarda bile pozitif bir perspektifi korumamıza ve yaşamın zorluklarına karşı daha dirençli hale gelmemize yardımcı olabileceğini savunur. Minnettarlık, aynı zamanda karşılaştığımız zorluklara ve engellere karşı daha anlayışlı ve hoşgörülü olmamıza da olanak tanır. Hayatımızdaki iyi şeylere odaklanarak zorlukların geçici olduğunu ve genellikle büyük resmin sadece küçük bir parçası olduğunu anlamamıza yardımcı olur. Marcus Aurelius bu tür bir bakış açısının hayatın getirdiği her türlü durumu kabullenmemizi ve onlarla daha uyumlu bir şekilde başa çıkmamızı sağlayacağını belirtir. Sonuç olarak Marcus Aurelius ve Stoacılık, minnettarlık pratiğinin bizi daha mutlu, daha tatmin olmuş ve hayata karşı daha pozitif bir tutum geliştirmemize yardımcı olacak güçlü bir araç olduğunu öğretir.
Bu pratiği hayatımıza entegre ederek günlük yaşamın zorluklarına rağmen içsel bir huzur ve mutluluk durumuna ulaşabiliriz. Bu şekilde minnettarlık bizi hayatın güzelliklerine daha açık hale getiren ve yaşamın her anını daha tam anlamıyla deneyimlememizi sağlayan bir erdem haline gelir. Sürekli öğrenme ve keşfetme. 11. ders, Marcus Aurelius ve Stoacılıktan alabileceğimiz, kendimizi ve dünyayı sürekli olarak öğrenme ve keşfetme sürecinde görmemizin önemi üzerinedir. Bu öğreti, bilgiye ve anlayışa olan sonsuz arayışımızın sadece bizi daha bilge ve anlayışlı hale getirmekle kalmayıp, aynı zamanda içsel huzur ve tatmin duygumuzu da artırabileceğini vurgular. Marcus Aurelius, hayatın bir öğrenme yolculuğu olduğunu ve bu yolculuğun her adımında hem kendimizle hem de çevremizle ilgili yeni şeyler keşfetmenin mümkün olduğunu öğretir. Bu sürekli öğrenme ve keşfetme tutkusu, her türlü deneyimden dersler çıkarmayı ve zorlukları kişisel büyüme fırsatları olarak görmeyi içerir. Marcus Aurelius, karşılaştığımız her durumun bizi daha derinlemesine düşünmeye ve varoluşumuzun temel yönlerini sorgulamaya teşvik eden bir potansiyele sahip olduğunu savunur. Bu, zihinsel esnekliğimizi ve adaptasyon kabiliyetimizi artırır ve bize zor zamanlarda dahi umut ve ilham kaynağı olabilir. Bu dersin uygulanması farklı fikirlere, kültürlere ve perspektiflere açık olmayı gerektirir. Marcus Aurelius, farklılıkları kucaklamanın ve her türlü bilgiyi absorbe etmenin, dünyayı daha geniş bir bakış açısıyla görmemize ve daha kapsamlı bir anlayış geliştirmemize olanak tanıdığını öğretir. Bu süreç sadece kitaplar ve akademik çalışmalar aracılığıyla değil, aynı zamanda insanlarla etkileşimde bulunarak ve doğayı gözlemleyerek de gerçekleşir. Ayrıca bu öğrenme ve keşfetme süreci kişisel alçakgönüllülüğü ve kendimizi sürekli bir öğrenci olarak görmeyi gerektirir. Marcus Aurelius ne kadar çok şey bilirse bilinsin, her zaman öğrenilecek daha fazla şey olduğunu ve gerçek bilgelik sahibi olmanın kendi bilgisizliğimizin farkında olmakla başladığını vurgular. Bu, bizi daha mütevazı ve başkalarının bilgi ve deneyimlerine daha açık hale getirir. Sonuç olarak Marcus Aurelius ve Stoacılık, sürekli öğrenme ve keşfetmenin sadece entelektüel bir tatmin sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda ruhsal bir tatmin ve içsel huzura da yol açabileceğini öğretir. Bu öğreti, yaşamın her alanında meraklı ve açık fikirli kalmamızı ve hayatın sunduğu sonsuz öğrenme fırsatlarını kucaklamamızı teşvik eder. Bu şekilde her yeni gün bizi daha bilge, daha anlayışlı ve daha tatmin olmuş bir birey yapma potansiyeline sahiptir. Kararlılık ve amaç sahibi olmak. 12. ders, Marcus Aurelius ve Stoacılıktan öğrenebileceğimiz yaşamda kararlılık ve amaç sahibi olmanın önemidir. Bu öğreti, hedeflerimize ve değerlerimize sadık kalmak ve hayatımızı bilinçli bir şekilde yönlendirmek üzerine kuruludur. Marcus Aurelius, kendi içsel pusulamıza güvenmenin ve hayatımızı bize gerçekten önemli olan şeyler doğrultusunda şekillendirmenin derin bir tatmin duygusu ve içsel huzur sağlayacağını vurgular. Kararlılık ve amaç sahibi olmak, günlük kararlarımızda ve uzun vadeli hedeflerimizde bizi yönlendiren bir rehber gibidir. Bu, sadece kariyer veya kişisel başarılarla ilgili değil, aynı zamanda nasıl bir insan olmak istediğimiz, nasıl bir yaşam sürmek istediğimiz ve dünyaya nasıl bir katkıda bulunmak istediğimizle ilgilidir. Marcus Aurelius, her birimizin kendi hayatının ustası olabileceğini ve kendi kaderimizi şekillendirme gücüne sahip olduğunu öğretir. Bu dersin uygulanması, öncelikle kişisel değerlerimizi ve hayatta neyin önemli olduğunu net bir şekilde tanımlamayı gerektirir. Marcus Aurelius, kendi değerlerimizi ve hedeflerimizi bilinçli bir şekilde sorgulamanın ve onları düzenli olarak gözden geçirmenin, yaşamımızı daha anlamlı ve amaç odaklı hale getireceğini belirtir. Bu süreç, kişisel bir keşif yolculuğu olarak görülebilir ve bizi daha derin bir öz anlayışa ve kendimizle barışık olmaya yönlendirir.
Ayrıca kararlılık ve amaç sahibi olmak, zorluklar ve engellerle karşılaştığımızda bizi ayakta tutan bir güçtür. Hayatımızı yönlendiren güçlü bir amaç ve derinlemesine bağlı olduğumuz değerler bizi motive eder ve zor zamanlarda bile yolumuzu bulmamıza yardımcı olur. Marcus Aurelius, amaçlarımıza bağlı kalmak ve değerlerimizi yaşamın her alanında uygulamak için gereken kararlılığın, gerçek bir tatmin ve başarının anahtarı olduğunu öğretir. Son olarak, kararlılık ve amaç sahibi olmak, bizi topluluklarımızla ve genel olarak insanlıkla daha derin bir bağ kurmaya teşvik eder. Kendi hedeflerimize ve değerlerimize sadık kalırken, başkalarının da kendi benzersiz yolculuklarında ilerlemesine yardımcı olabiliriz. Marcus Aurelius, bireysel amaçlarımızın ve eylemlerimizin daha büyük bir topluluk duygusuna ve ortak iyiliğe katkıda bulunabileceğini vurgular. Böylece, Marcus Aurelius ve Stoacılık, kararlılık ve amaç sahibi olmanın sadece bireysel bir tatmin ve başarı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda toplumsal bir etki yaratmamıza ve daha anlamlı bir yaşam sürdürmemize olanak tanıdığını öğretir. Bu ders, bizi kendi içsel rehberliğimizi takip etmeye ve hayatımızı kendi değerlerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda bilinçli bir şekilde şekillendirmeye davet eder. Kendimizi aşma ve sürekli gelişme. 13. ve son ders, Marcus Aurelius ve Stoacılıktan alabileceğimiz, kendimizi aşma ve sürekli gelişme yolunda ilerlemenin önemidir. Bu öğreti, kişisel gelişimin bir sonu olmadığını ve gerçek potansiyelimizi gerçekleştirmek için sürekli bir çaba içinde olmamız gerektiğini vurgular. Marcus Aurelius, kendimizi sürekli olarak geliştirmenin sadece bireysel bir başarı veya tatmin meselesi olmadığını, aynı zamanda daha geniş topluluklarımıza ve tüm insanlığa hizmet etmenin bir yolu olduğunu öğretir. Kendimizi aşma ve sürekli gelişme, her gün kendimizle yüzleşmeyi, zayıflıklarımızı ve korkularımızı kabul etmeyi ve onları aşmak için çalışmayı içerir. Bu süreç, zorluklara ve başarısızlıklara karşı direnç göstermeyi, onlardan öğrenmeyi ve büyümeyi gerektirir. Marcus Aurelius, her türlü zorluğun ve engelin kişisel büyümemiz ve gelişimimiz için bir fırsat sunduğunu savunur. Bu dersin uygulanması, öz disiplin, sabır ve kararlılık gerektirir. Kendi sınırlarımızı zorlamak ve sürekli olarak yeni beceriler öğrenmek, yeni deneyimler edinmek ve farklı bakış açılarına açık olmak, bu gelişim yolculuğunun temel taşlarıdır. Marcus Aurelius, öz disiplinin ve kendine karşı dürüst olmanın, bu sürekli gelişim sürecinde hayati öneme sahip olduğunu öğretir. Ayrıca kendimizi aşma ve sürekli gelişme yolu, bizi daha empatik ve anlayışlı bireyler haline getirir. Kendi içsel mücadelelerimizle yüzleşmek ve onların üstesinden gelmek, başkalarının yaşadığı zorluklara karşı daha duyarlı ve yardımsever olmamıza yardımcı olur. Marcus Aurelius, kişisel gelişimin sadece kendimiz için değil, başkalarına olan hizmetimizde de bizi güçlendirdiğini vurgular. Son olarak kendimizi aşma ve sürekli gelişme, yaşamın anlamını ve amacını derinleştirir. Kendi potansiyelimizi gerçekleştirmek ve en iyi benliğimiz olmak için gösterdiğimiz çaba, yaşamımızı daha zengin ve tatmin edici hale getirir. Marcus Aurelius, gerçek mutluluğun ve içsel huzurun kendimizi sürekli geliştirmek ve iyileştirmek yoluyla elde edilebileceğini öğretir. Bu şekilde Marcus Aurelius ve Stoacılık, kendimizi aşma ve sürekli gelişme sürecinin, bireysel ve toplumsal düzeyde daha büyük bir iyiye hizmet etmenin ve gerçek potansiyelimizi gerçekleştirmenin anahtarı olduğunu öğretir. Bu ders bizi her gün biraz daha iyi bir insan olma yolunda ilerlemeye ve hayatımızı ve dünyayı daha iyi bir yer yapma çabasında asla durmamaya teşvik eder. Ve böylece sevgili dinleyiciler, Marcus Aurelius'un stoacılığı ve yaşamımıza uygulayabileceğimiz 13 derse birlikte göz atmış olduk. Bu dersler, zor zamanlarda bile içsel huzuru nasıl bulabileceğimiz, karşımıza çıkan engelleri nasıl aşabileceğimiz ve hayatın sunduğu her anın değerini nasıl anlayabileceğimiz konusunda rehberlik ediyor.
Kendi kendimize eleştiri yapmaktan özdenetim ve disipline, minnettarlık pratiğinden sürekli öğrenme ve gelişime kadar bu yolculuk, bize sadece daha dirençli ve tatmin olmuş bireyler olma fırsatı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda etrafımızdakilere de olumlu bir etki bırakma gücü veriyor. Bu derslerin her biri, yaşamın karmaşası içinde birer ışık huzmesi gibi yol gösterici olabilir. Unutmayın, Stoacılık yalnızca bir felsefe değil, aynı zamanda zorluklarla başa çıkmanın, mutluluğu bulmanın ve kişisel gelişimi teşvik etmenin bir yoludur. Marcus Aurelius'un öğretileri yüzyıllar öncesinden günümüze kadar ulaşan zamansız bir bilgelik sunuyor. Bu yolculukta sizlere eşlik etmekten büyük bir mutluluk duydum. Umarım bu dersler yaşamınızda yeni perspektifler açmanıza ve her gününüzü daha anlamlı bir şekilde yaşamanıza yardımcı olur. Kendinize iyi bakın ve hatırlayın, her birimiz hayatımızın ustasıyız ve içsel huzurumuzu bulma gücüne sahibiz. Bu podcast'i dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki buluşmamızda görüşene dek hoşça kalın.